Veni vidi vici, yani geldim, gördüm, yendim. Jules Caesar bu ünlü sözleri tam da burada, Tokat'ta söyledi. Tokat deyince akla birçok şey geliyor. Yaprak sarma, domates, salça, Tokat kebabı, Selçuklu eserleri. Tarihinin en önemli ticari yollarından biriydi burası. Çünkü İpek yolu ticareti buradan geçiyordu. Ama en önemlisi Burhan Altıntop'un memleketi Tokat. Tokat çok önemli bir ticaret yoluydu. İpek yolu Tokat'tan geçiyordu. O yüzden birçok kervansaray bulunuyor Tokat'ta. Tokat Kalesi yine aynı şekilde bu ticaret yolunu koruyabilmek için yapılmış bir yer. Öyle ki Tokat'ta günde 10.000 deve geçermiş. Yani çok önemli bir ticaret noktası. Ama maalesef şu anda günümüzde Tokat'a sadece karayoluyla ulaşabiliyorsunuz. Kendisine ait bir havalimanı var ama kapalı, şu an aktif değil. En yakın havalimanı Sivas ya da Amasya, Merzifon Havalimanı'nı kullanabilirsiniz. Yine sadece otobüslerle gelebiliyorsunuz buraya, şehirler arası otobüslerle. Zile'ye, yani Tokat'ın bir ilçesi olan Zile'ye tren yoluyla ulaşabiliyor. Sivas-Samsun tren yolu hattı Zile'den geçiyor ama Tokat merkeze gelmiyor. Bu arkamda duran köprü Hıdırlık Köprüsü. Bu köprünün de enteresan bir hikayesi var. Selçuklu padişahı Gıyasettin Keyhüsrev 3 oğlu küsler ve bunları barıştırmak için bu taş köprüyü inşa ediyor ve bu taş köprüde 3 oğlunu barıştırıyor. Yani Barış Köprüsü de deniliyor buraya o yüzden. Şimdi Ulu Cami'ye geldik. Ulu Cami 13. yüzyılda ilk Danışmentler tarafından yapılmıştı. 1679 yılında Avcı Mehmet zamanında tamamen yenilenmişti. Mimari olarak Selçuklu mimarisine çok benziyor yapımı. Özellikle de tavan işlemesi konusunda bir örnek eser. Şimdi günün ilk öğünü olarak Şef Uns'a geldik. Burada çiğ börek yedik. Burası şehrin merkezinde Alaçatı konseptine benzer bir yer. Böyle mavi kapıları var. Böyle küçük bir bahçesi var. Buraya geldiğinizde fark edeceksiniz zaten. Her taraf beton, ev. Ama burası sanki bir konak. Şehrin ortasına koymuşlar. Şehirden uzak bir yerde bir kahvaltı yapayım, bir yemek yiyip içeceğiniz bir yer. Burayı şans eseri bulduk. Buradan geçerken mavi rengi bizim dikkatimizi çekti. Çok lezzetli. Tamamen kendi ürünlerinden yaptıkları çiğ börek yedik. Yine yanında kendi ürünleri, kendi reçeteleriyle yaptıkları turşu var. Yani çok basit görünen ama inanılmaz lezzetli bir salatası var. Toplamda 210 lira bir porsiyon çiğ börek için. 210 lira fiyat. 6 dolar civarı bir şey ödedik. Geldiğinizde muhakkak gelip uğramanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Tokat'ta Alaçatı restoranı burası. İsmi Şef Uns. Yine 2. Abdülhamit dönemi, yine bir saat kulesi. 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılına özel bu saat kulesi Tokat'ın merkezine dikilmiş. Yine amacı tabii ki zamanı göstermek. Aynı zamanda da yangın seyir kulesi. Taş yapı olduğu için tabii yangınlardan diğer şehirlerdeki gibi zarar görmemiş. Şehrin simgesel yapılarından bir tanesi. Şu an Mevlevi Hane'deyiz. Kapıdan girer girmez ışıklar yanıyor ve arkada bal mumu heykelleri dönmeye başlıyor. Şimdi Latifoğlu Konağı'na geldim. 19. yüzyılda yapılmış tipik bir konak örneği. Özellikle de tavan işçiliğine bayıldım, müthiş. İçeride oda oda o dönemki insanların nasıl yaşadığını anlatan ufak bir setup hazırlanmış içeride. Geldiğinizde burayı da ziyaret etmeyi unutmayın. Tekerlekli sandalye için uygun değil. Giriş ücretsiz.
Yani müze kartı vesaire de gerek yok. Sadece girip selam verip içeri girip gezebiliyorsunuz. Şu anda Taşhan'dayız. Burası Anadolu'daki en büyük Taşhan olarak geçiyor. Tabii 16. yüzyılda Tokat İpek yolu üzerinde olduğu için çok fazla yol üzerinde kervansaraylar da bulunuyor. Çok yoğun bir şehir olduğu için burası ticarethane. Böyle büyük bir taşhana ihtiyaç duyulmuş. Yine o dönemde burada gelen konukların, bu ticaretle uğraşan kervan sahiplerinin konakladığı yer aynı zamanda burası. Ve o dönemde normal şartlarda hep yatakhane usulü. Ama burada Taşhan'da tek kişilik odalarda konaklanabiliyorlarmış. Hani o dönemin 5 yıldızlı oteli gibi düşünün burayı. Tokat Şehir Müzesi'ne geldik. Tokat'ın gelişim sürecini anlatan, Tokat'a özgü şeylerin yer aldığı bir müze Tokat Müzesi. Giriş ücretsiz. İlk katına tekerlekli sandalyeli giriş yapabilirsiniz. Şöyle bir şey fark ettim. Tokat'ta hiçbir müzede giriş ücreti alınmıyor. Müzeye girip müze kart geçerli mi diye sordum. Tokat'ta geçerli değil dediler. Yani Tokat'ta müze karta ihtiyacınız yok. Tokat'taki hiçbir müzeye giriş ücreti ödemiyorsunuz. Yani müze dediğimiz şey zaten hani tarihini sergilediğin, anlattığın bir şey. Bir yer, bir sergi. Yani giriş ücretinin olmaması çok mantıklı bir şey. Tokat umarım bu konuda öncülük eder. Sonuçta değerlerinizi anlatmak istersiniz. Değerlerinizi herkese açmak, göstermek istersiniz. Bunun için neden ücret talep ediyorsunuz? Bence Tokat'ta şu an yapılan bu müzelerdeki uygulama çok mantıklı, çok hoşuma gitti. Sadece birkaç yerde video çekimine izin vermediler. Yani neden video çekimine izin vermiyorlar? Enteresan. Yani bana mantıksız geldi. Muhakkak onların mantıklı bir açıklamaları vardır ama genel olarak çok başarılı bir müzecilik sergiliyor Tokat. Yağbasan Medresesi'ndeyiz şu anda. Yağbasan Medresesi Danışmentler tarafından yapılmış bir medrese. Türklerin Anadolu'da yaptığı ilk medrese. Medrese yapımında kubbe kısmı açık bir şekilde inşa edilmiş. Bu sayede gök bilimle de ilgileniyorlarmış ve gök hareketlerini gözlemleyebilmek için kubbe kısmı açık. Bu arkamda bulunan yapı da Sık Dişini Helası. İsminden de anlaşılacağı üzere demek ki çok yoğun olduğu için kapıda bir kuyruk oluyordu. Onlara da sık dişini diyorlardı. O yüzden de buraya Sık Dişini Helası deniliyor. Anadolu'da yapıldığı bilinen ilk umumi tuvalet. Tokat tabi kervan yolu üzerinde olduğu için ve ticari olarak çok gelişmiş bir şehir olduğu için o dönemde nüfus yoğunluğundan dolayı böyle bir tuvalet yapılmasına ihtiyaç duyuluyor. Şu anda restorasyon aşamasında. Yapım bittikten sonra müze olarak ziyaretçilere açılacak. Şöyle tuvalet taş örnekleri de var orada. Ufaktan başlamışlar sergi yapmaya. Tabii Tokat'a gelip de Tokat kebabı yememek olmaz. Tokat kebabının da tadına baktık. Bu arkamdaki gurme restoranda. Bir porsiyon Tokat kebabı 600 TL. Birçok mekanda hemen hemen aynı fiyat. 17 dolar civarı. Burası böyle hani yemek yemeye salaş mekanlara gidersiniz. Hani daha lezzetlidir kafasında. Ama burası güzel bir restoran. Hani mekan olarak da çok güzel. Şık bir restoran. Ailecek gelebileceğiniz özellikle güzel bir restoran yani. Zaten görüntülerde de anlayacaksınız nasıl bir restoran olduğunu. Biz lahmacun da yedik. Yani lahmacunu gerçekten çok beğendim. Şimdi Tokat kebabı da tabii ama şimdi herkesin damak tadı farklıdır. Kuzu etiyle yapıyorlar. Biraz yağlı bir kebap, Tokat kebabı. Lahmacunu ben çok beğendim. O da yaklaşık 6 dolar civarı. 200 TL'ydi. Lahmacunu da deneyebilirsiniz.
Tavsiye ederim. Burası Alaca Mescit Camii. Anadolu Selçuklu dönemine ait bir cami. Yani burayı bilerek gelmedik aslında. Şehir müzesindeydik. Sonra bu minareyi gördüm. Dedim ki Selçuklu dönemine benziyor. Bir bakalım mı? Yani Tokat'ta o kadar çok tarihi eser var ki burayı şey yapmamışlar bile yani. Burası dursun kenarda. Yani halbuki Anadolu Selçuklu dönemine ait bir cami ve çok orijinal duruyor yani. Hani restorasyon geçirmiş camiler olur. Belli olur yani. Mimarisi aynıdır ama günümüze yakın yapılmış, deformasyonları onarılmış gibi görünür. Burası o döneme ait duruyor yani. Şu an tabii herhangi bir bilgi yani şeyi yok. Bir bilgi yok üstünde. Yani onarım tarihi vesaire yazmıyor. Sadece kimin yaptığı, kimin yaptırıldığı. Ya 2002 yılında onarılmış öyle yazıyor. Ama yani kitabesi tabii ki orijinal kitabe duruyor üstünde hemen. Duvar yapısı, çatı yapısı, üst tarafları yani 2002'de restore edilmiş gibi durmuyor. Orijinal gibi duruyor yani. Çok büyük bir zayiat yoktur büyük ihtimal. Küçük onarımlar görmüştür. Ama bu minare uzaktan bakıldığında bile Selçuklu mimari olduğu apaçık ortada. Ballıca mağarasına geldik. Ballıca mağarası bir damla taş oluşumu mağarası. 3,5 milyon yılda oluşmuş bir mağara. Bu mağaranın içindeki sıcaklık 17 ile 24 arasında sabittir. Yaz kış. İçeride belli bir nem oranı var. Bundan dolayı içeride astım hastalarına ve koa hastalarına iyi gelen bir hava sirkülasyonu var. Mağaraya ulaşabilmek için merdiven çıkmanız gerekiyor ve mağaranın içi de aynı şekilde uzunca bir merdivenlerden oluşuyor. O yüzden tekerlekli sandalye ile buraya maalesef giremezsiniz. İçeride yaşı ilerlemiş insanlar vardı. Onlar yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz. Ama tabii dinlene dinlene. Çünkü dediğim gibi hem uzun bir basamaklı, çok basamaklı bir merdivenden çıkıyorsunuz ve içerisi de uzun bir parkur. Yine birçok basamaktan inip çıkıyorsunuz. Tokat videomuzu Güneş Kafe'de Türk kahvesi eşliğiyle bitiriyoruz. Tokat gelinip görülmesi gereken bir şehir. Birçok kültürü bir bünyede eritmiş ve hala onu yaşayan bir şehir. Birçok eser var. Danişmentlerden, Selçuklulardan, Osmanlılardan. Zaten kervan yolu olduğu için burası, eski yoğun bir ticaret yolu olduğu için burası, birçok uygarlık burada var olmuş. Çok popüler de bir şehirmiş. Şu anda o popülerliği var mıdır yok mudur bilemem. Ama gelinip buradaki şu an sergilenen tarihi görmeniz gerekiyor. Burası da çok şirin bir kafe. Çok otantik bir yer. Biz Türk kahvesi aldık. Çünkü hem günün yorgunluğu hem de yediğimiz yiyecekleri sindirebilmek için. Türk kahvesi fiyatı 60 TL. Yani 1,5 dolar civarı. Tokat'a geldiğinizde buraya da gelip bir kahvesini içip bir tatlısını yiyebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videolara yorum yapmayı, beğenirseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Bay bay yapmak ister misin?